Akut böbrek hasarı. Bu kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında hepimizi ilgilendiren, sessiz sedasız ilerleyen ama çok kritik bir acil durumdan bahsediyoruz. Gelin, böbreklerin vücudumuz için ne kadar hassas bir alarm sistemi olduğunu ve bize gönderdikleri sinyalleri nasıl doğru okuyabileceğimizi birlikte inceleyelim. Hadi gözünüzde canlandırın, bir deprem olmuş, her yer kaos ve enkazın altında sıkışıp kalmış bir insan. İşte bu dramatik tablo konumuzun ciddiyetini anlamak için sanırım en sarsıcı başlangıç noktası. Peki ama nasıl olur da bir deprem, yani dışarıdan gelen fiziksel bir travma, vücudun içindeki böbrekler gibi hassas bir organı tamamen iflas ettirebilir? İşte bu sorunun peşine düşeceğiz ve cevapları oldukça şaşırtıcı. İşte bu dış travmayla iç kriz arasındaki bağlantıyı kuran şeyin adı ezilme sendromu. Yani kaslar uzun süre ezilince o bölgeye kan gitmiyor ve ciddi bir hasar oluşuyor. Ama olay burada bitmiyor. Bu durum bütün vücudu etkileyen bir zincirleme reaksiyonunu, bir domino etkisini başlatıyor. Bu zincirleme reaksiyonun en tehlikeli halkası da rhabdomyolis. Peki ne oluyor bu süreçte? O ezilen, hasar gören kaslar parçalanmaya başlıyor. Ve içindeki her şey, özellikle de miyoglobin adında bir protein, kana karışıyor. Ve bu zehirli maddeler kan yoluyla nereye gidiyor? Doğruca böbreklere. Ve onları kelimenin tam anlamıyla zehirliyor. Bakın, Marmara depreminden sonra yaralananların yaklaşık %1,5'unda işte bu ezilme sendromu yüzünden akut böbrek hasarı gelişti. Şimdi %1,5 kulağa az gelebilir değil mi? Ama on binlerce yaralı olduğunu düşündüğünüzde bu oranın ne kadar devasa bir halk sağlığı sorununa işaret ettiğini çok daha net anlıyoruz. Ama durun, sanmayın ki bu tehlike sadece enkaz altında karşımıza çıkıyor. Şimdi deprem senaryosundan biraz uzaklaşalım ve böbreklerimizin aslında ne kadar farklı ve gündelik durumlarda bile risk altında olabileceğini görelim. Mesela 45 yaşında bir hasta düşünün. Acil servise geliyor, yan tarafında böyle dalgalar halinde gelen dayanılmaz bir ağrı var. Midesi bulanıyor ve sürekli tuvalete gitme ihtiyacı hissediyor. Bu tablo doktorların aklına hemen tek bir şey getirir. Evet, bu klasik bir böbrek taşı vakası. Böbrekte oluşan o minicik sert taşlar. Ama asıl mesele şu, bu taşlar idrar yolunu tıkadığı zaman bir baraj gibi idrarın akışını kesiyor. Bu da böbreğin içinde basıncı feci şekilde arttırıyor. Ve işte size böbrekten sonraki bir tıkanıklığa bağlı, yani postrenal akut böbrek hasarı. Şimdi bir başka senaryo. Yeni kanser tanısı almış bir hasta. Umutla yeni bir kemoterapi tedavisine başlıyor ama kısa süre sonra kendini yorgun hissetmeye, idrar miktarının azaldığını fark etmeye başlıyor. Yani hayat kurtarması beklenen bir tedavi bazen başka bir soruna yol açabiliyor. Bunun adı sisplatin nefrotoksisitesi. Sisplatin çok etkili bir kanser ilacı ama aynı zamanda böbrekler için zehirli olabiliyor. Yani nefrotoksik. Bu durum kanser tedavisi gibi hassas bir alanda doktorların ne kadar ince bir denge üzerinde yürüdüğünü gösteren müthiş bir örnek aslında. Yani gördüğünüz gibi liste uzun. Ağır enfeksiyonlar yani sepsis, vücudun susuz kalması, lupus gibi otoimmün hastalıklar, başka ilaçlar, kalp yetmezliği, siroz, kısacası böbrekler vücudun genel durumuna karşı inanılmaz hassas. Vücutta büyük bir sorun olduğunda alarm zilleri genellikle önce böbreklerde çalıyor. Peki bu kadar farklı neden varken doktorlar bu sessiz sinyalleri nasıl okuyor? İşte şimdi işin dedektiflik kısmına, yani teşhis sürecine geliyoruz. Gerçekten de bu kadar çok ihtimal varken sorunun kaynağını tam olarak nasıl buluyorlar? Çünkü doğru teşhis olmadan doğru tedavi de olmaz. Neyse ki elimizde güçlü araçlar var. Bakın bu tablo teknolojinin bu dedektiflikte ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Mesela böbrek taşı için ultrasonik iyi bir başlangıç ama kesin sonuç için değil. Ama kontrastsız bilgisayarlı tomografiye yani BT'ye bakın, duyarlılık %94'ün, özgürlük %97'nin üzerinde. Bu neredeyse sıfır hata demek. BT taşın yerini ve boyutunu adeta bir haritadaki gibi net bir şekilde gösteriyor. Tabii sadece görüntüleme yetmez. Kan ve idrar testleri böbreklerin iç dünyasına açılan bir pencere gibi. Kanda kreatinin seviyesi yükselmişse bu bir alarmdır. Böbreklerin süzme işini iyi yapamadığını gösterir. İdrarda miyoglobin varsa bu da kas yıkımının yani rhabdomyolizin çok güçlü bir kanıtıdır. Yani her test yapbozun önemli bir parçasını tamamlıyor. Teşhis tamam, yapboz birleşti. Şimdi ne olacak? İşte şimdi zamana karşı amansız bir yarış başlıyor. Bu aşamada her dakika, hatta her saniye çok değerli. Ve en başta konuştuğumuz deprem senaryosuna dönersek, belki de en şaşırtıcı bilgi bu.
Böbrekleri kurtaracak en önemli tedavi daha hasta enkazdan çıkarılmadan başlıyor. Evet, yanlış duymadınız. Çünkü enkaz altındaki birini aniden kurtarmak, ezilen dokulardaki bütün zehirli maddelerin bir anda kana karışmasına neden olabilir. Buna kurtuluş ölümü deniyor ve bunu engellemenin tek yolu hasta daha oradayken damar yolunu açıp sıvı vermeye başlamak. İşte bu akış şeması da tam olarak bunu anlatıyor. Bu sahadaki sağlık ekipleri için bir yol haritası. Hastanın durumu nasıl, idrar çıkarabiliyor mu gibi soruların cevaplarına göre hangi sıvıyı ne kadar hızlı vereceklerini anlık olarak belirliyorlar. Bu tamamen bilime dayalı, hayat kurtaran bir protokol. Bu karmaşık şemayı özetleyecek olursak aslında 4 temel prensip var. 1. Hemen başla, bekleme. 2. Bol bol sıvı ver, yani hacim yükle. 3. Çıktığı izle, hasta idrar yapabiliyor mu? Bu çok kritik. Ve 4. Hızı ayarla, yani hastanın verdiği cevaba göre tedavi sürekli güncelle. İşte ezilme sendromunda böbrekleri korumanın altın kuralları bunlar. Elbette her senaryonun tedavisi farklı. Küçük böbrek taşları için genelde taşın daha kolay geçmesini sağlayan ilaçlar veriliyor. Kemoterapi hasarındaysa yapılacak ilk şey belli. Soruna yol açan ilacı hemen kesmek ve vücudu desteklemek. Yani tedavi her zaman sorunun kökenine yönelik olmak zorunda. Peki, bütün bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken ana fikir ne? Sanırım en önemlisi, böbreklerin sadece birer filtre olmadığını anlamak. İşte bu cümle her şeyi özetliyor aslında. Böbrekleriniz SOS veriyorsa, bu genellikle sadece onların sorunu değildir. Bu, tüm vücudunuzun size bir şeyler çok yanlış gidiyor deme şeklidir. Onlar, bizim sağlık barometremiz. Ve bu anlatılanlardan sonra ben de size şu soruyu sormak istiyorum. Siz kendi vücudunuzun gönderdiği acil durum sinyallerini ne kadar dikkate alıyorsunuz? Bazen bir ağrı, bazen bir yorgunluk. Böbreklerin bu sessiz ama hayati uyarılarına kulak vermek belki de en büyük felaketleri önlemenin ilk adımıdır. Bunu bir düşünün.